Çipler neden bu kadar değerli ve stratejik? Modern dünya artık yarı iletken çiplere muhtaç. Bu küçük ancak son derece karmaşık teknoloji parçaları günlük hayatımızdaki neredeyse tüm elektronik cihazların beynini oluşturuyor. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, otomobillerden yapay zeka sistemlerine kadar her alanda kullanılıyorlar. Nesnelerin interneti ve yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması çiplere olan ihtiyacı katlanarak artırıyor. Aynı zamanda çip üretimi yapabilmek yüksek katma değere sahip stratejik bir ekonomik güç. Gelişmiş çipler üreten ülkeler ve şirketler küresel teknoloji pazarında söz sahibi oluyor. Örneğin TSMC, Samsung ve Intel gibi şirketler dünya ekonomisinin geleceğini şekillendiriyor. Çipler savunma ve güvenlik için de kritik öneme sahip. Modern askeri teknolojiler çiplere bağımlı. Gelişmiş füze sistemleri, peşin nesil savaş uçakları, siber güvenlik altyapıları ve hava savunma sistemleri gibi kritik sistemler için ileri teknoloji çipler gerekli. Bu nedenle çipler artık ulusal güvenlik meselesi diyebiliriz. Bunun yanında çip üretimi son derece zor ve pahalı bir süreç. Özellikle 5 nanometre ve altı çiplerin üretimi milyarlarca dolarlık yatırım ve uzmanlaşmış bir know-how gerektiriyor. Dünyada bu seviyede çip üretebilen sadece birkaç şirket var. Bu da çip arzını son derece kırılgan hale getiriyor. Çiplerin ekonomik ve stratejik önemini anladık. Peki bu kritik teknolojiyi üretmek neden bu kadar zor? Yarı iletken çip üretimi, insanlığın şimdiye kadar geliştirdiği en karmaşık ve hassas üretim süreçlerinden biridir. Bunun en temel nedeni nanometre ölçeğinde hassasiyet gerektirmesi. Günümüzde 2 nanometre seviyesine ulaşılmış durumda. Karşılaştırmak gerekirse bir insan saç telinin kalınlığı yaklaşık 80 bin nanometredir. Tabii böyle gelişmiş bir teknolojinin maliyeti de yüksek. Bugün bir çip fabrikası kurmak için milyarlarca dolar gerekiyor. Örneğin TSMC'nin son fabrikası 20 milyar doların üzerinde maliyetle inşa edildi. Üretim zorluğunun bir diğer boyutu da uzun ve zahmetli Ar-Ge sürecidir. Yeni nesil bir çip geliştirmek 5 yıldan fazla sürebiliyor. Ayrıca her yeni teknoloji düğümü yani node fiziksel limitlere daha da yaklaştığı için mühendislik sınırlarını zorluyor. Gerekli zaman ve maliyet artıyor. Peki Tayvan nasıl bu kadar kritik bir role sahip oldu? 2023 yılı rakamlarına göre Tayvan, dünya çip üretiminin %65'inden fazlasını tek başına karşılıyor. Bunun merkezinde Taiwan Semiconductor Manufacturing Company yani TSMC var. TSMC dünyanın en büyük ve en gelişmiş yarı iletken üreticisi. Apple, Nvidia, Qualcomm gibi dünyanın en büyük donanım üreticileri çiplerini TSMC'den alıyor. Şirket ileri teknoloji çiplerde zirvede. 3 ve 2 nanometre çiplerde global üretimin %75'ini tek başına yapıyor. ABD ve Çin bu yeni nesil çiplere en çok ihtiyacı olan iki ülke. Ancak Tayvan'ın jeopolitik konumu çip tedarikini hassas hale getirmekte. Çin-Tayvan gerilimi ve ABD'nin Tayvan'ı desteklemesi ek olarak ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaş küresel teknoloji endüstrisi için büyük bir risk oluşturuyor. 2020'deki küresel çip krizi bu bağımlılığın tehlikelerini tüm dünyaya gösterdi. Otomotivden teknolojiye kadar birçok sektör durma noktasına geldi. Ford, General Motors gibi devler çip bulamadıkları için milyarlarca dolar kayıp yaşadı ve üretim hatlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Tüketici elektroniği de büyük darbe aldı. Oyun konsolları, ekran kartları ve akıllı telefonlar gibi ürünler aylarca stoklara giremedi. Tüketiciler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yapay zeka sektörü de etkilendi. Nvidia gibi firmalar yapay zeka çiplerinde TSMC'ye bağımlı olduğu için tedarik sıkıntıları yaşadı. Bu da alternatif üretim merkezlerine olan ihtiyacı daha da acil hale getirdi. ABD, Avrupa ve Japonya milyarlarca dolarlık sübvansiyonlarla yerel çip üretimine yatırım yapmaya başladı. Ortaya çıkan krizin en önemli cephesi ABD-Çin arasındaki ekonomik savaş. Çipler bu yeni soğuk savaşın odak noktası haline geldi ve rekabet sadece ekonomik değil, ulusal güvenlik açısından da belirleyici. ABD, Çin'in gelişmiş çip üretimini engellemek için kritik adımlar atıyor. Örneğin
Hollandalı ASML'in EUV litografi makinelerini Çin'e satmasını yasakladı. Bu makineler 7 nanometre altı çipler için hayati önemde. Buna karşılık Çin, kendi yarı iletkenleri SMIC başta olmak üzere çip sektörüne milyonlarca dolar teşvik sağlıyor. Ancak halen ileri teknoloji çip üretiminde ciddi zorluklar yaşıyor. Bu gerilimin bir diğer yansıması Tayvan merkezli TSMC'nin ABD'nin talebiyle Arizona'da 40 milyar dolarlık bir fabrika yatırımı yapması. Amaç Çin'e olan bağımlılığı azaltmak ve tedarik zincirini güvence altına almak. ABD ve Çin dışında diğer büyük ekonomiler de bu kritik alanda geri kalmak istemiyor. Avrupa Birliği 2030 yılında dünya çip üretiminde %20 pay hedefliyor. Intel gibi şirketler bu kapsamda Avrupa'da büyük tesisler kurmaya başladı. Eskiden yarı iletken liderlerinden biri olan Japonya ise kaybettiği zemini geri kazanmak için harekete geçti. Rapidus adlı girişimle 2 nanometre teknolojisine odaklanan Japonya, 2027'de üretime başlamayı hedefliyor. En büyük ikinci üretici Güney Kore'de bu yarışta geride durmuyor. Samsung ve SK Hynix devlet desteğiyle TSMC'ye rakip olmayı hedefliyor. Güney Kore hem bellek hem de işlemci çiplerinde liderliği hedefliyor. Peki bu gelişmeler yaşanırken Türkiye neler yapıyor? Ülkemiz özellikle savunma sanayi odaklı üretimle bu alana adım atıyor. Aselsan, TUSAŞ gibi kuruluşlar askeri elektronik sistemler için çip alanında Ar-Ge çalışmaları yapıyor. TÜBİTAK Bilger önceliğinde yerli işlemci projesi bu alandaki çalışmaların merkezinde. Fakat ileri düzey çip üretimi için gereken altyapı, insan kaynağı ve Ar-Ge hala sınırlı. Türkiye'nin küresel yarışta söz sahibi olabilmesi için kapsamlı ve sürdürülebilir stratejilere ihtiyacı var.